Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan nefis bir katmer tarifi hazırladım. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra 1 çay bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml, çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. Daha sonra 1 çay kaşığı instant maya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şekeri de ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifim için 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara koyuyorum. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek güzel bir hamur hazırlayacağım. Sizlere tavsiyem lütfen bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Ben tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Son olarak 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırarak hamurumu toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Oldukça yumuşak ve neredeyse ele yapışan güzel bir hamur hazırlıyorum. Hamuru yeteri kadar karıştırarak hazırladım. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamurumu tezgaha alıyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan üzerine eklediğim unla birlikte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Hamurun üzerine biraz un serperek kenarlardan içeri doğru katlıyorum ve yuvarlıyorum. Tezgahta yaklaşık 3 dakika boyunca yoğuracağım. Süre sonunda bezelerimi alarak hamurlarımı o şekilde dinlendireceğim. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için bu aşamada hamur kesme kartı kullanıyorum. Böylelikle hamur elime yapışmadan kolaylıkla yoğurabiliyorum. Yeteri kadar yoğurduğum hamurum artık hazır. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ipek gibi ve yumuşacık harika bir hamur elde ettim. Yeteri kadar yoğurduktan sonra hamura yuvarlak bir form veriyorum. İlk olarak 2 eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getiriyorum. Toplamda 6 adet beze elde ediyorum. Hamurlarımın tamamını keserek hazırlıyorum. Bir diğer taraftan tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye alıyorum. Hazırladığım hamurları yarım saat boyunca dinlendireceğim. Yarım saatin sonunda hemen hamurlarımı açarak katmerimi yapmaya başlayacağım. Bezelerimin tamamını hazırladıktan sonra tepsiye koydum. Üzerlerine de biraz un serpiyorum. Daha sonra temiz bir poşete koyarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum.
Tarifim için 200 gram tereyağı kullanıyorum. Eriterek hazırladım. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım saatin sonunda hamurlarım güzelce dinlendi. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Kalanların üzerini yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kabuk tutmasın. Hamurları açmak için nişasta kullanıyoruz. Ben mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bezeyi ilk olarak elimle biraz açtıktan sonra altına üstüne bolca nişasta koyuyorum ve olabildiğince ince olacak şekilde oklavayla açmaya devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli detay hamurun ince açılması. Ne kadar ince açarsanız katmeriniz o kadar güzel olacaktır. Hamuru oklavayla açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle her yeri eşit incelikte olacak. Hamurlarımın tamamını açarak hazırlıyorum ve ayrı bir tezgaha alıyorum. Tamamını açarak hazırladıktan sonra yağlayarak iç içe koyacağım. Gördüğünüz gibi hamurumu incecik açtım ve hazırladım. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza seve seve dönüş yapacağım. Bezelerimin tamamını açtım ve hazırladım. Şimdi açtığım hamurun her yerini ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Kuru bir yer kalmamasına lütfen özen gösterin ve de tereyağının iyice soğumuş olması gerekiyor. Sıcak ya da ılık olması halinde katmerinizde hamurlaşma olur. Her yerini güzelce yağladıktan sonra şimdi rulet yardımıyla gördüğünüz gibi çizikler atıyorum. Kesme işlemini uyguladıktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi katlama işlemi uyguluyorum. Güzelce katladığım hamurumu şimdi kenara alıyorum. İkinci açtığım yufkayı da tezgahıma sererek aynı şekilde yağlama ve katlama işlemine devam ediyorum. Her yerini güzelce yağladım. Tekrar rulet yardımıyla kesiyorum. Kesme işlemi bittikten sonra hamurun ortasına ilk hazırladığım katmer hamurunu koyuyorum. Tekrar katlama işlemine devam ediyorum. Şimdi ilk katladığım hamurun üzerini yağladıktan sonra aynı şekilde katlamaya devam ediyorum. Beş adet açtığım hamuru aynı şekilde güzelce yağlıyorum. Kesikler attıktan sonra katladığım hamuru ortasına koyuyorum ve katlama işlemine devam ediyorum.
En son yufkamı tezgahıma aldım. Her yerini güzelce yağlıyorum. Son yufkamıza kesikler atmayacağız. Her yerini güzelce yağladıktan sonra katladığım hamuru ortasına koyuyorum. Tekrar katlama işlemine devam ediyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizlerden ricam lütfen tarifimi yaptığınızda verdiğim ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Hamurlarımın tamamını yağlayarak katlama işlemini tamamladım. Şimdi bu hazırladığım hamuru un serptiğim tepsiye alıyorum. Tepsiyi de temiz bir poşete koyduktan sonra buzluğa kaldırıyorum ve yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamuru buzluktan çıkartıyorum. Bu süre zarfında içerisindeki tereyağı güzelce dondu ve hamur ile bütünleşti. Bu sayede hamuru açarken kaymalar ve şeklinde bozulmalar olmayacak. Tezgaha biraz un serptikten sonra hamurumu tezgaha alıyorum. İlk olarak elimle biraz açtıktan sonra oklavayla açarak inceltme işlemine devam ediyorum. Fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarı açarak ısıtıyorum. Katmerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Hamuru her yeri eşit incelikte olacak şekilde güzelce açıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra oklava yardımıyla fırın kağıdı serdiğim tepsiye aktarıyorum. Üzerine sürmek için yumurta sarısını kenara ayırmıştık. İçerisine 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı şeker ekledim. Tüm malzemeleri güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Hazırladığım karışımı hamurun her yerine güzelce sürerek hazırladım ve şimdi son olarak çizik atıyorum. Hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda puf puf kabaran ve nar gibi kızaran katmerimi fırından çıkartıyorum. Katmeri fırından çıkarttıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcaklığına gitmesini bekliyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra artık katmerimiz servis için hazır. Gördüğünüz gibi dışı pul pul dökülüyor ve çıtır çıtır oldu. Katmerimizin içerisinde en ufak bir hamurlaşma dahi yok. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı ve şimdi katlarını sizlere göstermek istiyorum. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine harika bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.